Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çiçekli saç bandanası yapılışını paylaşacağım. Bu bir seri halinde oldu. İlk başta çantasını yapmıştık, sonra hırkasını yaptım. Şimdi saç bandanasını yaptım ve çok güzel oldu. Bakar mısınız? Duruşu çok hoş oldu. Video içerisinde ayrıca bir şekilde bahsediyorum. Hırkada kullanmış olduğum ipi kullandım. Yani kilogramlık olan viskon karışımlı ipimi kullandım. Takım olması açısından. Burada 26 sıra boyunca gidiyorum. 26 sıra ben de şu şekilde ölçtüğümde yaklaşık bakın 33 santim. Bu şekilde ölçtüğümde yaklaşık 25 santim. En son şöyle genişliğini ölçtüğümde ise 46 santim ölçüsüne. Tabi bu ütülenmiş hali. Dediğim gibi 26 sıra boyunca gittim. Burada dilerseniz bunu şal olarak da kullanabilirsiniz. Yani daha da uzatarak büyütebilirsiniz. Ya da fılar olarak da kullanılabilir. Tamamıyla tercih meselesi. Ben saç bandı olarak yaptım. Dediğim gibi gayet güzel oldu. Sadece bir saatte hediye olarak da değerlendirebileceğiniz bir proje oldu. Yapılışa geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı bir etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışa geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisine ipimi çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Siz burada halkanızı farklı bir şekilde yapıyorsanız, nasıl öğrendiyseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ya da zincir çekerek de başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2 sefer çekerek ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber saydığımızda 3 tane trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Bir tane ikili trabzan, devam ettim. 2 ve 3. 3 tane yan yana ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve ilmeğimi bıraktım. Buradaki boşta duran ipimi şöyle çekerek halkamı kapatıyorum. Daha sonrasında herhangi bir yerden tığımı geçirip arkada sabitlemesini yapıyorum ki bu ortadaki boşluk noktamızda zamanla genişleme olmasın diye şöyle hemen düğümledim. Tekrardan bu bırakmış olduğum ilmeğimi şöyle tığıma aldım. Bakın 1-2 tane boşluğum var. Örgümü döndürdüm. Şöyle düzelteyim şu kısmı. İşte kaldı. Bakın bu şekilde 1-2 tane boşluğumuz var. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Birinci boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir sonraki boşluğuma geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane
ikili trabzan yaparak ikinci sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Şimdi örgümün diğer tarafına döndürdüm. 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bakın bu bizim kenar kısmımız. Hep bu şekilde devam edecek. Arttırma noktamızı ise biz buradaki boşluğumuza yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 tane zincir. Buradaki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğuma geldim. Şimdi 3 trabzan yapacağım. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi birinci sıramda baktığımda bir tane boşluğum, bu sıramızda baktığımızda 1 2 tane boşluğumuz var. Arttırmamızı bu noktada yapmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki ilk boşluğuma geldim. Aynı şekilde modelimizi yapalım. 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir. Bakın buradaki birinci boşluğun içerisine geldiğimde bir tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu sıramızda çiçeği yapalım istiyorum. O yüzden aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Bakın buradaki boşluğuma 2 tane ikili trabzan yaptım. Yan yana, arada hiç zincir çekmeden. 1 2 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki bakın 2 tane trabzanın arasındaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak birinci yaprağımı tamamlamış oldum. 1 2 3 tane zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine dönüp ilmek kaydırmamı yaparak ikinci yaprağımı yaptım. Şimdi üçüncü yaprağım için 1 2 zincir, tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki diğer trabzanıma doğru şöyle döndürüyorum. Tığımı da alttan üste doğru geçirdim. Ve ikili trabzanlarımı buraya yapıyorum. 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğa döndüm. İlmek kaydırma. 1 2 zincir, tığımızın ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine dönüp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi normalde diğer modellerimde 5 tane yaprak yapmıştım. Bu modelimde 4 tane yaprak yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Artık buradaki modelime geldim, boşluğuma. 1 2 3 tane ikili trabzanımı
yaptım. Devam ettim. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Şöyle bir bakalım. Bakın. Bu şekilde 3. hatta 1 2 3 4. sıramızı tamamlamış olduk. 4. sıramızda çiçeğimizi yapmaya başladık. Şimdi 5. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Şimdi buradaki bakın şu boşluğuma geldik. İlk boşluğumuza geldik. Bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Burada şöyle bir bakıyorum. Bir sonraki boşluk, bakın çiçeğin öncesindeki boşluğuma geldim. Trabzanımı yaptım. Çiçeğimin sonrasına geldim. Bir tane trabzan. Devam ettim. 1 2 3 zincir. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane trabzan. 1 2 3 tane zincir ve sondaki boşluğuma geldim. Bir tane trabzan. Şöyle bir bakalım kaç tane boşluğumuz var bu sıramızda. 2 4 tane. Ve buradaki boşluğuma trabzan yapmaya devam ettim. 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın üçgen şeklimiz oluşmaya başladı. Şimdi burada örgümün ön tarafını döndüm. 6. sıram için 1 2 3 tane zincir. İlk boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Modelimi aynı şekilde devam ettiriyorum. Şimdi bu sıramızda çiçek yapmayı düşünmüyorum. Şimdi üzerine çiçeğin bir sıra gittik. Gidelim 2, arkasına dönüp gelelim 3. Ben genelde diğer modellerimizde 3 sıra boyunca kafesler yaptım. 4. sıramızda tekrardan çiçek yapmayı düşünüyorum. Ama dilerseniz ben çok sık olsun istiyorum derseniz bu noktaya da çiçek yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Modelin mantığını kavradıktan sonra kolaylıkla çiçek yerleştirmesini yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İlk boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. 1 ay olmadı. 1 2 3 tane zincir. Yandaki boşluğa geldim. Bakın direkt boşluğun içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğuma geldiğimde de modelimi yapıyorum. 1 2 3 tane trabzan, 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1
2, 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım ve baktığımda 6. sıramda 2, 4, 5 tane kafesimiz var. Şimdi 7. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki boşluğuma geldim. İlk boşluğuma 1, 2, 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak modelimi oluşturdum. Şimdi kafes yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, ilk boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, yandaki boşluğa geldim. Bir tane trabzan, 1, 2, 3 zincir, yandaki boşluğa geldim. İkili trabzan, 1, 2, 3 zincir, yandaki boşluğa geldim. İkili trabzan, 1, 2, 3 zincir, yandaki boşluğa geldim. İkili trabzan, 1, 2, 3 zincir, son boşluğuma geldim. Bir tane ikili trabzan ve devam ettim. 2, 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım ve baktığımızda sıra sonunda 2, 4, 6 tane kafes modeli ulaşmış olduk. Örgümün ön tarafına döndüm. Şimdi bu sıramda istiyorum ki çiçek yapalım. 1, 2, 3 zincir. Bu bizim 2, 4, 6, 7, 8. sıramız. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan, devam ettim. 2, 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir, ilk boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan, ikinci boşluğa yapalım. 1, 2, 3 zincir, yandaki boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan. Hatta bu sıramızda şöyle baktığımda 2 tane çiçek yapabiliriz. O yüzden ilk boşluk, bir tane boşluk bıraktığımızda yapalım ve sıra sonunda da bir tane boşluk bıraktığımızda yapalım istiyorum. Şunu geriye aldım. Hemen şöyle. Ben de sizinle beraber ilk kez yapıyorum. Trabzan yaptım. Aynı boşluğa döndüm. İkili trabzan. Hiç zincir çekmeden 2 tane yan yana trabzan. 1, 2 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa döndüm. 1, 2 tane ikili trabzan. 1, 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine dönüp ilmek kaydırma. 1, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2 tane ikili trabzan, 1, 2 zincir, aynı boşluğa döndüm. İlmek kaydırma. Ve bakın bu şekilde ikinci yaprağımı yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Üçüncü yaprak için hafif döndürme yaptım. Buradaki trabzanın altından tığımı geçirdim. 1, 2 tane ikili trabzan, 1, 2 zincir, aynı boşluğa döndüm. İlmek kaydırma. 1, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1, 2 tane ikili trabzan,
1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, ilmek kaydırma yaparak 4 tane yaprağımı yapmış oldum. Şöyle düzelttim. 1 2 3 tane zincir, 3 tane zincirimi çektim, hemen yandaki boşluğa geldim, bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa geldim, ikili trabzan, 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa geldim, ikili trabzan, bir kez daha 1 2 3 zincir, yandaki boşluğa geldim, bir tane ikili trabzan, bir kez daha yapacağız. 1 2 3 zincir, yandaki boşluğa geldim, ikili trabzan, çiçek için aynı boşluğa döndüm, arada hiç zincir çekmeden ikili trabzan. Baktığımda arada 2 4 5 tane boşluk bırakmış oldum. Şimdi burada çiçeğimizi yapalım. 2 tane zincir çektim, tığımızı ipimi bir kez aldım, hemen buradaki boşluktan 2 tane trabzan arasındaki boşluktan tığımı geçirdim, bir tane ikili trabzan, devam ettim, 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma, 1 2 zincir, aynı boşluğa döndüm, 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine dönüp ilmek kaydırma. İkinci yaprağımı da bu şekilde yapmış oldum. 1 2 zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, şöyle hafif döndürüyorum, bakın buradaki trabzanın altından tığımı geçirdim, 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, ilmek kaydırma, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, boşluğa döndüm, ilmek kaydırma. Bakın 4 tane yaprağımı yapmış oldum. Daha sonrasında şöyle bir düzeltme yapıyoruz üst noktaya doğru. 1 2 3 tane zincir çektim, tığımızı ipimi bir kez aldım, buradaki boşluğuma geldim, bir tane ikili trabzanımı yaptım, devam ettim. Buraya 3 tane trabzan, 2 3 tane trabzan, 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım. Bakın, bir başlangıçta, bir sıra sonunda, bir de buradaki sıramızda çiçek yapmış olduk. Arada 5 tane boşluk bıraktım. Bu bizim 2 4 6 7 8. sıramızdı. Şimdi 8. sıramı tamamladıktan sonra 9. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tığımızı ipimi bir kez aldım, ilk boşluğuma geldim, buraya modelimi yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, 1 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, ilk boşluğa geldim, bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Şimdi burada çiçeği atlıyoruz, hemen sonrasındaki boşluğa geldim, bir tane ikili trabzanımı yaparak geçişimi yapmış oldum. Devam ettik. 1 2 3 tane zincir, bir sonraki boşluğa geldim, ikili trabzan, 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa geldim, ikili trabzan, 1 2 3 zincir, ikili trabzanımı yapıyorum, 1 2 3 zincir, buradaki
Şöyle bakıyorum. Öncesinde çiçeğin öncesindeki boşluğa bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir, çiçeğin sonrasındaki boşluğa geldim, bir tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir ve sıra sonundaki modelimin tam orta noktasına geldiğimde bir tane trabzan ve devam ettim. 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir tane zincir çekip bıraktım. Şimdi bu bizim 9. sıramız. 9. sıramıza baktığımda 2 4 6 8 tane boşluğa ulaşmış oldum. Örgümüzün arka tarafı bu şekilde. Örgümüzün ön tarafına döndüğümüzde ise bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi üzerine bir sıra gittim. Altta 1 2 3 sıra gitmiştik. Kafes 4. sıramızı çiçek yapmıştık. Model bundan ibaret. Yeteri kadar anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi burada döndük. Kafesler yapmaya devam ediyorum. Her sırada artışımızı bu orta kafes bölümünde yapıyoruz. Artık burayı anladığımızı düşünüyorum. Çiçek sırasını da tamamıyla kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Bir üst noktaya geldiğinizde dilerseniz hem ortaya hem de kenar noktalara çiçek yaparak 3 tane de çiçek yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi tamamıyla tercih meselesi, çiçek yerleştirmesi nasıl istiyorsanız size kalmış. Bu şekilde istediğiniz boyuta kadar uzatma yapabilirsiniz. Dilerseniz bunu şal olarak da devam edebilirsiniz. Ben saç bandanası yaptığım için şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar bu şekilde arttırmaya devam edip geliyorum. Şimdi ben istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Toplamda 26 sıra boyunca giderek tamamladım. Burada şimdi bağlayabilmek için zincir çekiyoruz. Buradaki zincir sayısını ben saymadan tamamıyla göz kararı yapıyorum. Hemen devam edip gelelim. Şimdi tamamıyla göz kararı belli bir uzunlukta zincirimizi çektikten sonra ne yapıyoruz? En son zincirimi değil, bakın ikinci zincirimin içerisinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Yandaki zincirin içerisine geldim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma. Yandaki zincirin içerisine geldim. İlmek kaydırma. Yandaki zincirin içerisine geldim. İlmek kaydırma. Bu şekilde birinci zincirimize kadar ilmek kaydırmaya devam ediyoruz. Şimdi birinci zincirime kadar ilmek kaydırma yaparak dönüşümü sağladım. Şimdi burada bakın trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne, yandaki trabzanın tepesine ve yandaki trabzanın tepesine geldim, sık iğne. Orta boşluğa geldim. 1 2 sık iğne. Buradaki trabzanın tepesine yine sık iğne yaparak geçişimi sağlıyorum. Ve şuradaki boşluğumuza geldiğimizde, bakın şuradaki boşluğumuza geldiğimizde 1 2 3 tane. Sonra yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde her kafesin içerisine 3 sık iğne yaparak buradaki köşeye kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buradaki trabzan tepesine geldim. Trabzanın tepesine sık iğneler yaparak geçişimi sağladım. Buradaki boşluğuma da 1 2 tane sık iğne. Devamında yine 3 tane trabzanım var. 1 2 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar zincir çekiyoruz. Aynı diğer taraftaki gibi. Daha sonrasında da ilmek kaydırmalar yaparak başlangıç noktamıza kadar dönüp geliyoruz. Şimdi başlangıç noktama kadar döndüm, geldim. Bakın ilmek kaydırmalar yaparak. Hemen burada şöyle bir tane zincir çekip ipimi bir tık uzun kesiyorum ki gizleyebilmek adına. Ve bu şekilde tamamlamış oldum. En son şöyle arka kısmından bir ütüleme yapacağım ve çiçekleri de açarak bir ütüleme yapmayı düşünüyorum. Az bir miktarda ip kullanmış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.